Bu bulmuyor ya. Yakışın. Ben piyade giderim. Piyade? He. Çok memnun. Şimoli vokzal. Burası. Tamam. Ben de kayıtlı. Severny vokzal. Şu da. Da, mana shu. Tamam. Tamam. Hadi. Akam. Allah'a emanet. Çok rahmat. Teşekkür. Aleykümselam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Ben şimdi Semerkant'a gitmek için tren istasyonuna doğru gitmem gerekiyor. Taşkent Shivoli istasyonundan Buhara'ya bir tren kalkacak. Normalde anlatmıştım ama gene ufak bir üstünden geçeyim. Burada bir application var. O application üzerinden bilet alabiliyorsunuz. Ama bizim kartlarımızı kabul etmiyor. Ve bilet bulmanız zor olabiliyor. Yani o yüzden Özbekistan'a gelecek olan arkadaşlar tren biletlerini Türkiye'deyken ya da geldiği ülkeden önceden alsın. Daha sağlıklı olur. Ama gerçi bizim kartlarımızı kabul etmiyor. Bir yolu vardır onun. Uzbekistan Railways Ticket diye, Uz Railways Ticket diye bir application var. Oradan aldım. Hemen resepsiyondaki çocuğa inip kartımla, onun kartıyla ona cash vererek bilet aldım. Buhara'ya gidiyor bu tren. Semerkant'te ineceğim ben. Semerkant'ta ineceğim ben. Çünkü bilet bulmak zor biraz. Çünkü 2 saat hızlı trenle giden var. 4 saate giden tren var. 5 saate giden tren var. Google üzerinden araştırdığınızda daha sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani internet üzerinden bilet alınabiliyor. Şimdi bir 40 dakika kadar yürümem lazım. Taksi aradım application'dan ama taksi yok. Burada My Taxi diye bir app var ya da Yandex.Go var. Çalışıyor ama sabah çok erken olduğu için şu anda taksi ne yazık ki yok. İş başa düştü o yüzden. Ben her zaman bir yere gideceğim zaman erkenden kalkarım arkadaşlar. Erken varayım oraya. Geç varacağıma erken varayım, bekleyeyim. Biraz öyle bir huyum var. Biz samsa bulursak samsa yeriz. Sonra gara doğru gideriz. Samsa yerim diye erkenden çıktım. Telefonla konuşuyordum. Bizim Burak var ya, Burak Durgun. O Güney Amerika'da ya. Onda şu an akşam, bizde sabah yeni oldu. Onunla konuşa unuttum ya. Direkt gara gelmişim. Tren garına gelmişim. Telefonda SS'ini almıştım biletin. O iş görüyormuş. Umarım içeride yiyecek bir şey vardır. Bakalım. Kaç bin son? 7000. Bu neyle bu? Katmışka mı? Yok, guş kartoşka aralar. Karışık. Kuş. Bu neyli? Bu guşli, bu kartoşkalı. Tamam, o zaman ben bir tane bundan, bir tane de bundan alayım. Şuradan da bir tane meyos alalım. Bir de bu. Altınoğlu kısımdan Buhara treni kalkacak. Daha 50 dakika var kalkmasına da. Ben her şeyden emin olmak için hemen lah diye oraya giderim. Oturur beklerim abi. Vallahi kaçırırsak bunun telafisi var ama zaman kaybı. 2 tane işte bir samsa, bir tane pişi aldım. Bir tane içecek aldım. 30 TL arkadaşlar garda. Garlarda biraz pahalı olur. Ben diyordum ki kazanda pişen güzel bir şey alırım. Gittik tren anında aldık. Telefonla konuşa atladık. Bu 8. Trenimiz bu herhalde. İçine binip içinde oturayım biraz. Diyor ki çalışan, bu ekonomi klas diyor. Business değil. İstiyorsan seni business'e alayım diyor. Zaten 3 saatlik yol. Business'e gitsem ne gitmesem ne. Şey olacak o da, yani azıcık para alacak. Şu karşımdaki yüksek ihtimal şu hızlı tren olanı. Şu biraz daha yeni ve modern Japonya'nın trenlerine benziyor lan. Bu şey biraz daha eski. Selamünaleyküm. Buhara. Buhara. 11. Mesta. 11 mi koltuk? 11. Tamam, rahmat. Tamam. Rahmat kardeş. Şimdi. Ne çıkacak? Uçta mesela. 8. Aha da 11. Burası görevli odası. Arkadaşlar normal bir tren. Şurada işte bu da görevli odası. Çantayı bıraktım oraya da. Şöyle istasyon. Öyle ekstrem görecek bir şey yok trenin. Yanık kokuyor ama.
Trende bir şeyler satıyorlar böyle. Yiyecek, içecek, her şeyi satıyorlar. Şimdi de meyve geldi. 1,5 dolara şöyle bir meyve tabağı aldım arkadaşlar. Muz, kivi, üzüm, vişne, elma, hepsi şeftali bile var herhalde. Yok, şeftali değilmiş. Her şey var. Ve Semerkant'tayız arkadaşlar. Hayalini kurduğum, görmek istediğim şehre geldim. Gerçekten çok merak ediyordum burayı. Çok hem de. İnşallah önümüzdeki 2-3 video Semerkant'tan olacak. Semerkant'ın tren istasyonu burası. Bu tren dediğim gibi çok daha yeni. Bu herhalde 2 saatte gelen Taşkent'ten. Hızlı tren bu. Bu biraz daha eski. Zaten anlayabiliyorsunuz. Hava iyi. Çok sıcak gerçekten. Ama çok heyecanlandım şu an ya. Vallahi ayak basar basmaz heyecanlandım ha. Çünkü Semerkant benim, yani İlber Hoca'yı takip edenler varsa, İlber Hoca'yı ben çok severim, İlber Ortaylı'yı. Burası için çok güzel cümleleri var. Söyleyeceğim, biz şu sesten uzaklaşayım. Şimdi yazmışım, tamam mı? Yazdım, okuyacağım arkadaşlar. İlber Ortaylı'ya sormuşlar işte hayaller kurmak için nereye gidilmiş? Soru sormuşlar ona. O da demiş ki Semerkant'a gidin. Ben ilk defa oraya 1994'ün Ekim'inde gittim. Hayat yolunda çok geç kaldığım bir rüya şehridir. Çocukluktan beri Semerkant hakkında okurdum, şehrin resimlerini görürdüm. Ama gecikmemin bir faydası oldu. O ana dek Doğu ve Batı'daki önemli merkezleri görmüştüm. Bu sayede kıyas imkanı buldum ve büyülendim. Cümleler sarf ediyor Semerkant için. Göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten izlediğim videolardan da yola çıkarak çok güzel yerleri var. Özellikle Registan bölgesi. Benim hostelim de Registan'a 1 kilometre mesafede. Bir oraya gitmeye çalışalım. Bu tren garı uzak oraya. Sağ ol. Aleykümselam abi. Benim arkadaşlarım var burada. Sağ ol. Abi bir dakika dur. Ben konuşuyorum. Türkçeyi biliyorum. Bir Maşallah. dakika dur. Tamam, danış. İsmim Nadir. Benim ismim de Uğur. Nadir abi. Hoş geldin ki Hoş Semerkant'a. bulduk. Allah razı Abicim, olsun. Allah razı olsun. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abi İmam Al-Bukhari hepsi yerini gizdireceğim. Bir dakika dur abi. Çok para söylemeyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Benim arkadaşım burada yaşıyor. Ben onunla dolanacağım. Arkadaşım var Abi burada. şimdi İmam Al-Bukhari Mahtum-ı Azam'ını gör. İmam Al-Matridi'ni gör. Tamam arkadaşını göreceğim. Yok ben şimdi otele gidiyorum. Arkadaşım orada beni bekliyor. Onunla beraber gezeceğim. Atel 2'den sonra alacak. İmam önemli değil. Bir dakika, Dinlenirim. bir dakika. Lütfen söylüyorum abi. Valla. Ama bak ben de sana lütfen söylüyorum. Arkadaşım o beni bekliyor. İhtiyacım yok böyle bir şeye. 2'den sonra. Sen İmam Oğlum, Al-Bukhari. kurban olduğum, ihtiyacım yok böyle bir şey. Ben 2-3 gün Semerkant'tayım. Giderim. İşine gelme şimdi. İşine gelmedi mi Müslümanım. Bak şimdi nasıl, gördün mü? Suratı gördün mü yani? Sevmiyorum bu tarz insanları. Hiç sevmiyorum. Müslümanız, Türk'üm. Türkçe biliyorum. Müslümanım. Kardeşim işine gelmedi tak. Abi taksi lazım. Registan'a kaç som abi? Tekim, tek özüm. Özün al. Ha özüm. Söyle. Sen söyle sen. 50 bin dolar. Çok 50 bin abi yapma. Gözünü İsteseniz. Gözünün yağınıyım. 50 bin Abi, çok bak. Söyle. İsteseniz. Bak bende Registan'a şahane My kildiremem. taksi var bak. My taksi var. Gel hadi 25 bin soma gidelim. 25 bin som. Şahane kildiremem. Yok benim arkadaş var burada. Aa var mı? Ha, Yandaki çakır. sadece Registan'a gideceğim ben. Yandaki çakır yandaki. Var. Yandeki'den mi Ha, çağırın? var. Heh, tamam. İsteseniz kildiremem. Yok arkadaşım. 100 bin. Arkadaşım burada, sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Çok Sağ ol. teşekkür ederim. Ben Registan'a gideceğim şimdi taksiyle. Tamam. Öyle deminki arkadaş mesela yağlıyor, ballıyor, istemeyince ne oldu? Müslümandık, kardeşlik, arkadaşlık. taksi. Abi Registan ne kadar taksi? Neşme zirasal. Sen söyle nece? 300 bin. 300. Tamam hadi gidelim gel. Gel. Hiç yapmayayım pazarlık. 30 bin son bir şey değil. Arkadaşlar My Taxi diye app var ya da Yandex Taksi diye, oralardan da çağırabilirsiniz. Gelmiyor sürekli, o yüzden çağırmak istemedim abi. 30 bin dedi, direkt gidelim. Ben Twitter'da Özbekistan'a gidiyorum diye bir gönderi paylaşmıştım.
Özbekistan Semerkant elçiliği bunu RT'ledi. Yani kendi sayfasında paylaştı. O mesajdan sonra sanırım bir arkadaş ya da abi, bilmiyorum yaşını, şu an abi bu videoyu izleyeceksin ama yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum dedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben de Semerkant'ı, gerçekten Semerkant'ı bilen birisiyle gezmek istiyordum. Abiye yazdım, dedim böyle böyle gezebilir miyiz? Tabii ki seve seve kardeşim dedi. Abiyle gezeceğiz. Şimdi bir hostele gideyim, yerleşeyim arkadaşlar. Sonra o abi gelip beraber Registan'ı falan ve Semerkant'ı dolaşacağız. Abi benim Registan hostel ha. Registan hostel. Yakın, çok Registan'a çok yakın, 1 kilometre. Geldim. Ulan çok güzel sokak ya. Vallahi bayıldım. Buraya da bayıldım şimdiden. Ağaçların güzelliğine bak. Hostelin burası. Tam Registan'da şu ilerisi arkadaşlar, 1 kilometre. Registan Hostel. Adı da Registan Hostel zaten. Göstereceğim şimdi. Odam hazır mıdır bilmiyorum. Evet. 2 gece buradayım arkadaşlar. Fiyatını unuttum ama kaç paraydı? 12 dolar falan herhalde geceli. Register de yapmamız lazım. Kayıt. Register. Tamam? İçinde. Tamam, içinde. Tamam, yakşı. Kağıt check-out'ta mı alacağım şimdi mi? Ha. Check-out. Check-out'ta. Check-out. Tamam, yakşı. Register'ı unutmayın. Her kaldığınız otele bildirin. Kaydınızı yapsınlar, yoksa çıkarken sorun yaşarsınız arkadaşlar. 3 günden fazla kalıyorsanız eğer. Odam bu arkadaşlar. Registan Hostel. Dediğim gibi şu 7 numaralı yatak benim. 6 tane yatak var. Bomboş ama. Hiç kimse yok bu odada. Diğer odalar dolu. Sena dedi boş yeri vereceğim. Boş yeri verdi. Biri gelirse bilmiyorum tabi. Böyle özel kendimize ait anahtarlı dolaplar da var. Bilgisayarı falan koyarım buraya. Ya da yatağın altında böyle şeyler de var, koyabileceğim. Ayakkabıyla giremiyoruz. Terlik veriyorlar. Terlikle girebiliyoruz. Gecelik 12 dolar. Evet, 12 dolar. Ödedim parasını. 2 gece ayırdım şimdilik. Belki uzatırım 1-2 gece daha. Kayıtta, register'da içinde. Bilginiz olsun. Telefonu biraz şarj edeyim, sonra abiyle buluşacağız. Son olarak şöyle bir şey hayatınızı kurtarır arkadaşlar. Çoğaltıcı bilginiz olsun. Yani eğer elektronik eşyanız çoksa mutlaka yanınızda üçlü pil taşıyamıyorsanız da şöyle bir şey taşıyın. Şimdi ben bilgisayarın şarjını da takabilirim oraya. Bu var ya, benim hayatımı kurtarıyor yani. Mutlaka yanınızda olmalı. Bunu da bir söyleyeyim dedim. Şey mi açıldı? Zor mu abi Semerkant'ta yaşamak? Ya ilk başlarda öyleydi de sonra alışıyorsun neredeyse. Yemekleri çok güzel. Ben yemeklerine bayıldım. Türkiye'de ya. yaşamak gibi. Basit aslında. Çok da aman aman böyle problem bir şey değil. Bir de çok, benim anladığım, kısa sürede bizi çok sevdiklerini anladım ben. Dilimiz de biraz benziyor Türkiye gibi. ikinci vatanları gibi onların. Çünkü birçoğu artık çalışmaya oralara giriyor. Bu arada wireless ihtiyacın varsa benimki Hat aldım. alabilirsin. Hattım Aldın var. mı? Hattım Tamam. var. Biz Abdullah abiyle buluştuk. Arkadaşlar bahsetmiştim ya. Abdullah abi Semerkant'ta 2 yıldır Semerkant'ta yaşıyor. Bir tweet icabı denk geldik. Çok da mutlu oldum tanıştığıma. Ben de, Abi çok memnun oldum. ben de çok memnun oldum. Hoş geldin. Abdullah abi hoş bulduk. Sağ olsun beni hemen Registan'a getirdi. Buranın arkadaşlar turist için ücreti abi kaç som turist için Turistlere söyleyelim. dışarıdan gelenler 50.000 som, yani yaklaşık 5 dolar. Burada yaşayan Kendi halkına ve burada oturum izni olan, çalışma izni olanlara 5.000 som. 5.000 O da som. aşağı yukarı 50 cent gibi bir şey yapıyor. çok az yapıyor. Şu anda hemen Registan meydanına geldik. Hostelim zaten buraya çok yakındı. Abdullah abi sağ olsun biraz beni burada gezdirecek. Tamam. Abi gidelim Şimdi gel. buranın adından bahsedeyim önce. Registan, rek kum demek. İstan arazi anlamında kullanıyor. Kumluk yer olarak geçiyor buranın ismi normalde. Yüzyıllar, hatta işte buranın mesela ilk inşası 15. yüzyılda. 15. yüzyıldan öncesinde burası nehir yatağın olduğu için, daha doğrusu kurumuş bir nehir yatağı olduğu için tabanı tamamen kum. Nehir kumu, öyle düşün, deniz kumu. Ha. Onun için ismi oradan geliyor aslında. Burada 3 tane medrese var gördüğümüz. Birinci gördüğümüz medrese, soldaki ilk yapılan bu. 15. yüzyılda yapılıyor. Timur'un torunu Ulu Bey tarafından yapılıyor. Ulu Bey Medresesi ismi. Diğerleri de 17. yüzyılda yapılıyor. İlk yapılan İlk yapılan Ulu bu Bey soldaki. Medresesi. Onun karşısına geçelim, oradan anlatayım. Tamam. Sonra diğer taraflara Tamam. geçelim. Tamam. Evet, burası ilk yapılan medrese. Ulu Bey Medresesi demiştim. Timur'un torunu Ulu Bey tarafından yapılıyor. Asıl yapılma amacı
astronomi eğitimi vermek için yapılıyor burası. Süslemelerinden de dikkat edersen hep böyle yıldızları Gökbilim. Evet, gökbilim için yapılmış. Yıldızları tasvir ederek yapılmış bir medrese burası. Birazdan içine de girer bakarız zaten. İçinde de detaylı şeylerini görürüz, çalıştıkları yerleri. Buranın yapılma amacı dediğim gibi gökbilimiyle uğraşmak için. Zaten büyük bir astronom Ulu Bey. Daha sonrasında da karşı tarafı Hemen orayı da yaptırıyorlar. Burasının yapılma amacı da yine dini ilimler. Her ikisi de aynı şekilde. İkisi de 17. yüzyılda yapılıyor. Bundan 200 yıl sonra yapılıyor burası. Yukarıda aslan figürleri var. Yukarıda burada. aslan figürü var. Aslında o aslan figürünün anlamı şu. Bir aslan var. Aslanın üst tarafında, bilmiyorum görünebiliyor mu oradan bakınca. Yakın çekim alacağım ben. Tamam. Aslanın üstünde güneş var. Güneşin içerisinde bir adam var. Aslanın önünde de bir Ceylan ceylan gibi. var. Hı hı. Evet. Bunun anlattığı şey şu. Aslan burada eğitim gören öğrenciye güneşin içindeki insan figürü o öğrencinin hocasını, öndeki ceylan da öğrencinin kovaladığı, öğrenmeye çalıştığı ilmi anlatmak için Vay. yapılmış. Çok güzel ve ben araştırdım biraz ama bu bilgiyi hiçbir yerde görmemiştim. Valla teşekkür ediyorum yani. Yani Abi bir de dikkatimi çekti. O dönemde 3 tane yan yana medrese yapılıyor. Eğitime verilen önem benim biraz dikkatimi tabii çekti ya. 1940'lara kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın o başladığı zamanlara kadar aslında buralarda eğitim devam ediyor. 1940'larda da var. Eski içeride fotoğraflarını görürüz birazdan. Eğitim devam ediyor hala. Ama sonradan da işte turistik yer olarak kazandırıyorlar. Burası da Tillakari Medresesi. Burası da yine aynı dönemde, bununla aynı dönemde yapıldı. 17. yüzyılda. Burada daha çok el işçiliğiyle uğraşan, biraz daha meslek eğitim vermek için yapılan bir medrese. İçine girdiğimiz zaman Hepsini niye Tillakari detaylı. diyorlar anlatacağız. Tillakari kelimesi de şuradan geliyor. Mardin'de el işlemeciliğine ne derler? O hani kuyumcu işlerine telkari işleme. Telkari evet. Telkari, evet. tillakari aynı şey aslında. Burada ince işlemeler, ince işlerin yapıldığı medrese burası. Şu gördüğünüz kubbenin özelliğini ve güzelliğini birazdan içine girdiğimiz zaman anlatacağız. Şimdi Ulu Bey Medresesi'nden biz gezmeye başlayalım. Burada en çok dikkat çeken insanların buraya geldiğinde minarelerin eğriliği oluyor. Minarelerin eğri olmasının sebebi zeminin kum olmasından kaynaklanıyor. Registan dedik ya, kum zemin. Zeminin sağlam olmamasından dolayı eğiliyor. Zaman zaman burayı Ruslar da egemenlik sürdükleri dönemlerde düzeltmişler. İçeride birazdan onlara yapılan çalışmaları da göreceğiz. Mükemmel bir işçilik var abi. Her detayında tabii çok ki. farklı güzellik, görsellik var yani. Üstlerinde ayet ve hadis yazıyor hepsinde. Kapıların Farklı- üstünde değil mi? Kapıların üzerlerinde hepsinde farklı ayetler, hadisler yazılıyor. Şu medresenin özellikle giriş kapısında La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diye başlayan bir sure var. Üstte. Üst taraflarda da evet, hadislerde surelerle bezenmiş. Ulu Bey Medresesi. Ulu Bey Gel Medresesi. geçelim bakalım abi. Ulu Bey Medresesi'nin ana giriş kapılarından bir tanesi. 2 tane giriş kapısı var. Sağda ve solda. 2 giriş kapısının olması büyüklüğünü ifade etmek için yapılmış, öyle düşünülmüş. Üzerinde bir hadis yazıyor. Cennetin kapıları herkes için açıktır yazıyor. Bunu bir kapının üzerine nakşetmek de ince bir fikir olmuş Evet, açıkçası. Evet, Ulu Bey Medresesi'nin içindeyiz şu anda. Burada da ürünler satılıyor. Tabii, el işçiliği, buraya ait yöresel ürünler satılıyor. Özbek bebekleri falan meşhur gibi. Burada şimdi şöyle bahsedeyim. Alt kat ve üst katta 2 tane yani 2 farklı oda grubu var. Burada eğitim gören talebelerin kullanmaları için yapılan. Kimileri 2 kişilik, kimileri 1 kişilik. Aslında ta o zamandan varmış biraz. Parayı veren öğrenciler tek kalabiliyorlarmış. O dönemde. Tabii o dönemde. Ama diğer öğrenciler 2'şer kişilik odalarda kalıyorlar. Orta alan, burası büyük alanda genel toplantıları yaptıkları, namaz kıldıkları yazlık alan diye geçiyor. İçerideki odalarda kışlık alanlar. Biraz daha içeri geçeceğiz. Daha topluca hani işte ders gördükleri Yeri göreceğiz. yerleri göreceğiz. Sen de mi bizdensin Eke? Aleykümselam. Diyete mi gireceğim? Şimdi üst katına çıktık. Biraz önce demiştik 54 tane burada oda var. 54 tane öğrencilerin kaldığı odalar var. Burası üst katı.
Üst kattaki odalarda, alt kattaki odalarda 2 kişilik ve tek kişilik olarak yapılmışlar. Bunların hepsinde öğrenciler kalıyormuş. Şimdi günümüzde de burası klasik bizim Türkiye'de de yaptıkları gibi hediyelik eşya satılan Yerler böyle olmuş. gösteriyor. Yerler olmuş. Yerler yapmışlar. Ben Taşkent'te de gezmiştim. Hemen hemen çoğu ürünler Aynen, aynı. El aynen. sanatları. Hı hı. Seramik ürünler, ipek ürünler. Her medresede var mı bu el işleri satan? Üçünde de var mı? Hepsinde var. En çok burada var ama. En çok bunda Ha. var. Arkadaşlar bu arada muazzam görünüyor. Bir de burada Abdullah abi söyledi. Ben bu cihana sığmazam. Bu Oktay Kaynarca'nın yeni herhalde. Yeni dizi yanlış bilmiyorsam ama 5-6 aylık bir dizi. İlk sahnesi mi ne? Bir bölümünde bir sahne tam bu kısımdan Tam çekilmiş. bu açıdan bulursan Evet, eklersin. eklerim. İzleyenler varsa belki de ekleyemem. Telif atarlar. İzleyen varsa anlayacaktır ama. Tamam. Onların böyle bir sistemi var ki abi otomatik buluyor o sahneyi. 5-6 Atıyor, saniyeden değil mi? sonra direkt telifi atıyor Ya yayın. belki görsel olarak. Evet, fotoğraf olarak olabilir. Gidelim abi. O sola doğru değil mi? Ha, aşağı ineceğiz. Ya da Tamam. bu katlı- Aynı zaten birçok yeri. Aynı, evet. Müze gibi adeta. Müze gibi yani. yapmışlar. Burası yeni açıldı aslında bu bölüm. Bu bölümün şöyle bir özelliği var. Bu bölüm bu medresenin, Ulubey Medresesi'nin ilk yapılan bölümü. Tabii Ulubey yaptırıyor. İlk hani yapıldığında ilk bu bölümü yapıyorlar. Daha sonrasında diğer bölümleri devam ediyorlar. Çünkü işte nasıl yapılacak, hangi plan dahilinde yapılacak, ustalarla falan konuştukları, daha sonrasında burada yapılacak olan hani eğitimlerle alakalı konuştukları bölme burası. Buranın öyle bir özelliği var. Hatta şöyle bir şey anlatılıyor. Bu medresede öğrenim vermek için işte Ulubey'e yakın olmak için bir tane hoca geliyor burada inşaat işçisi gibi çalışmaya başlıyor. Bu bölümde konuşurlarken diyor ki ben de eğitim vermek istiyorum. Ondan sonra tabii diyorlar ki ya sen hani ne eğitim vereceksin, ne anlatabilirsin? Daha sonra sohbetlerinde dikkat ediyorlar ki adam gerçekten bilgili, astronomi ve matematik hakkında konuşmaya başlayınca buranın ilk açılışında konuşuyor hoca olarak, onu hoca olarak alıyorlar. Konuşmayı sadece Ulubey anlıyor. O kadar derin, o kadar aslında Çok donanımlı, bilgili, çok donanımlı bir donanımlı insan. olduğu için bir o anlıyor. O kadar donanımlı bir adam. Sonra hoca olarak devam ediyor. Yine burada şöyle bir şey var. Buraya bir rektör atıyor. O zamanki hani işte hocanın adı ne onu bilmiyorum ama bir rektör atıyor buraya. Rektör hocanın bir tanesine Ulubey geliyor, rektörü soruyor burada nerede diye birkaç sefer geldiğinde. Bulamayınca diyor ki artık diyor hani buraya gelmesine gerek yok, gönderin. İşine son veriyor. Daha sonrasında işler yoluna gitmeyince ayağına çağırtırıyor. O zaman da diyor ki hayır diyor sen yöneticiysen yöneticiliğini yap, hocalığı bana bırak. Sakın böyle bir şey yapma. Sonra özür diliyor, tekrar görevine başlatıyor falan. Hani burada bir hocaya verdikleri saygıyı da Değeri, önemi. değeri Evet. anlatıyorlar. Şöyle uzaktan da göstereyim arkadaşlar size. İsterseniz burada o dönemin kıyafetlerini giyip kalpakı takıp fotoğraf çekinebilirsiniz. Evet. Tahta oturup. Bu medresede kullanılan işte o zamanki hocalara, talebelere ait olan bazı eşyalardan Burada örnekler sergiliyorlar. İşte çorba kazanları, abdest aldıkları ibrikler. Bunlar çorba kazanı herhalde değil mi abi? Dediğin. Metal buyumlar diyor. Metalden işte çeşitli kaplar. Yardım toplamak için kumbaralar. Bunları boyunlarına takıyorlar. Buradaki O dönem. o dönemde buraya yardımları şunun içine topluyorlar. Şu görünen de zaten sağda görünen de şamdan. Şuradan göstereyim. O dönem yardım toplamak için arkadaşlar. Kumbara evet. Boyunlarına takıp. Bu dışarıda gösterdiğim sana Atatürk'ün yazdığı Kur'an. O yapmış ha. Hı hı. Arkadaşlar bunu yapan abi dışarıda çalışıyor hala, dükkanı var. Biraz Ve da burada görüyoruz evet belki. sergilemişler. Abdülcelil Ergaşev. Adı Abdülcelil Ergaşev. Hı hı. Muazzam. 80'e 60 boyutunda tamamen el yazması bir Kur'an-ı Kerim. Ve kağıdın özelliği şu, eğer yarın fırsat bulursak Semerkant'taki kağıt fabrikasına gideriz. Orası çok kıymetli bir yer. Aslında eğitim hayatı için, dünya eğitim hayatı için özel bir kağıt üretiliyor. Semerkant'ta dünyada ilk defa önlü arkalı yazılabilen kağıdın yapıldığı yer burası.
daha 1400 yılında, pardon 1700 yılında itibaren çalışan orijinallerini korumuş bir kağıt fabrikası göreceğiz. Hala işliyor. Hala işliyor. Böyle su değirmeniyle özel yapılıyor. Dut ağacının kabuklarından yapılıyor. Yarın yapılışını göreceğiz. Aa, çok güzel ya. Arkadaşlar onu sonraki videoda göreceksiniz tabii. Bu Ukrayna. Diğer bir odaya geldik arkadaşlar. Burada da anlayacağınız üzere gök bilimle alakalı desenler, motifler var. Baksanıza. Astronomiyi anlatması için oraya ithaf edilmiş bir Yer. burası. Şöyle sağlı sollu iki tane şeyden bahsedelim. Dünyanın sayılı en büyük astronomları arasında gösterilen bir aslında bilim adamı Ulugh Bek. Burada gösterilen şey Portekizliler tarafından yapılmış bir resim. Yine şeyde gösterirken hani büyük astronomları gösterirken Ulugh Bek'e de yer veriyor onların arasında. Ulugh Bek'in tiplemeleri aslında her milletin kendi biraz anlayışına göre değişiyor. Mesela Ruslar maskını yaparken ya da büstünü yaparken farklı göstermişler. Portekizler yaparken daha çok işte Moğol'a benzetmeye çalışmışlar. Ulugh Bek'in büyük bir astronom olduğundan bahsetmiştik. Burada da yine NASA'nın Ulugh Bek'in ismini verdiği kraterlerin fotoğraflarını gösteriyor. NASA'nın çalışmalarına yapan fotoğraflar var. Şimdi şuradaki şeye geçelim. Burada Ulugh Bek, Kuşçu Ali, daha doğrusu Ali Kuşçu diye geçer bizde. Ali Kuşçu ve Miran Çelebi'nin bir tasvirini görüyoruz. Üçü de gerçekten büyük astronom alimleri. Burada bizim Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet döneminde de İstanbul'da bulunmuş bir bilim adamı, öyle söyleyeyim. Çok da güzel yapmışlar. Ulugh Bek'in şeyidir. Bu Ulugh Bek, Ali Kuşçu da Miran Çelebi öyle tasvir etmişler. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. Kötü kader diyeyim. Ulugh Bek bu kadar astronomiyle ilgilenince Ulugh Bek'in oğlunu o zamanki işte yönetimde biraz daha böyle dinci kesim şey yapıyor, rahatsız oluyorlar. Hatta astronomiden şöyle rahatsız oluyorlar. Teleskopla meleklerin eteğinin altından bakıyor senin baban diye gaza getiriyorlar. Astronomiyi yasaklamaya çalışıyorlar. En son Galeana geliyor Ulugh Bek'in oğlu ve babasını katlediyor. Tabi bu dönemdeki karışıklıktan korkan Ali Kuşçu da Ulugh Bek'in yazdığı tüm astronomi kitaplarını topluyor ve bir yerde saklıyor. Hepsinin yakılmasını istemiyor. Daha sonrasında aşağı yukarı 1 yıl, 1,5 yıl kadar burada sakladıktan sonra da bir şekilde buradan kaçıyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'da çalışmalarına devam ettiriyor. Hatta dünyanın ilk rasathanesi burada aslında. Özbekistan'da. Tabii Semerkant'ta. Ulugh Bek'in rasathanesi burada. O da yine o isyanlar zamanında yıkılıyor ve tarihin derinliklerine karşı birkaç kalıntısı falan var ama çok fazla böyle tüm medreselerin aslında yapısı aynı. Bir iç avlu var. İçeride yine öğrencilerin kaldıkları odalar var. Burada tek kat üzerine odalar var. Burada da herhalde 26 mı öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Yine iç avluda toplanıyorlar, namaz kılınıyor. O ayrı. Bir de içeride kapalı bir mescit var. Mescidin güzel bir özelliğinden bahsedeceğiz içeride. Hadi gidelim. Tilla Kare Medresesi'nin içerisindeyiz. Kapalı mescit alanındayız. Tilla altın demek. Bizim aslında eski Osmanlıca'da kullanılan bir kelime.
altın işlemeciliğiyle yapıldığı için buranın ismi Tillekari Medresesi olarak geçiyor. Çok ilginç bir özelliği var. Yukarı bir almanı tavsiye ederim. Şu an koydum, görüyorlar. Tamam. O kubbe değil aslında orası. Ne abi? Orası düz normalde. Yapılan o 3 boyutlu işleme sayesinde kubbe gibi görünüyor bize. Burası normalde düz tavan. Gerçekten mi ya? Evet. İnanılmaz görünüyor ya. Evet. Özellikle şu çapraz olan yerler var. Böyle zikzakın olduğu yere kadar böyle zaten o 3 boyutlu olduğunu görüyoruz şeylerin ama orası dümdüz normalde. Yapılan işlemeyle 3 boyutlu efekti vermişler. Arkadaşlar bir de gözümün gördüğünü yüksek ihtimal kamera tam çekemiyor olabilir renk olarak. Muazzam bir, yani kameradan geldiğinizde canlı gözle gördüğünüz renk farkı inanılmaz yani. Çok muazzam bir renk. Burada yine el işçiliğinin yapıldığı ürünler var. Girdiğinizde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi şurada bir tane mezar var. Hemen şurası arkadaşlar. Şimdi bu mezarı ben aşağı yukarı 1,5 sene boyunca araştırdım, okudum, bulmaya çalıştım. Bir türlü bununla alakalı bilgi bulamadım. En son buradaki Tarih Üniversitesi'nin rektörüne ulaştım. Tarih Üniversitesi'nin rektörüyle beraber geldik. Dedim ki hocam bu kimin mezarı dedim. Ya koskoca 3 tane medresenin ortasında bir mezar ve kime ait olduğu yazmıyor. Adam güldü, dedi ki bu dedi bir kasabın mezarı. Dedim ne alaka, niye kasap? Bu 2 medrese yapılırken bu kasap demiş ki ben buranın işçilerine yemek verirken kullanacağınız etleri bedava vereceğim ama tek bir şartım var, ölürsem buraya gömülmek istiyorum ben demiş. Valla sivri zeka diyesim geliyor benim. Ya ama işte kötü tarafı şu, gömmüşler tamam ama kimse bilmeden önünden üstünden geçiyor. Ya bir açıklama yazsalarmış. Tabii bir ufak bir not olabilirdi daha ya. iyi olabilir. Bir şey var gibi şunun İsim önünde yazıyor ama. kim olduğu yazmıyor. Sadece ne isim olduğu yazıyor. Sadece isim yazıyor. Arkadaşlar kasap tarihe geçmiş. Yani böyle bir 3 tane muazzam medresenin önünde. Yine kapatmadan şuraları göstereyim. Bak bunlardan birkaç tane var. Evet. Yağmur suları birikmesin diye drenaj yapıyorlar. Yağmur suları bunun altından gidiyor. Yani burada bir göllenme Bu da o dönem oluyor. yapılan. O dönem yapılmış, yıpranmış, daha sonrasında Tadilat yenilenmiş. görmüş, Aha. tamam. Burası da Şirdo Medresesi. Şir aslan demek. Kapının üzerindeki aslandan hani aslan kapılı medrese anlamında. Burası da yine klasik. Aynı- Karşıdakinin aslında şöyle, o Ulubey Medresesi'nin aynısını yapmak istemiş burayı yapan. Aynısını aslında yapmış, birebir kopyasını yapmış içerinin. Yine 2 katlı. Oda sayıları aynı şekilde, 54 tane odası var. Yine 2 kişilik ve tek kişilik şeyleri var. Odaları var. Yine iç odaları, iç medreseler her şeyle birebir aynısı ama 17. yüzyılda yapılmış. Şu anda da yine aynı odaları hediyelik eşya olarak kullanılıyor. Üst katlar kapalı, alt katlarında bazılarını kullanıyorlar. Çok güzel bir yermiş ya burası arkadaşlar. Gerçekten bayıldım yani. Bayıldım Registan'a. Bu kısma. Semerkant'tan ben 2-3 video çekeceğim. Daha gelecek videolar. Registan'ı ilk olarak Registan'ı görmek istedim. Hatta siz de gelirseniz ilk olarak buradan başlayın. İlerleyen videolarda da akşam halinde buranın akşam ışık gösterileri oluyor burada. Onları da göstereceğim. Kızlar üstündekiler de herhalde Özbek kıyafetleri. Ama Özbekistan kıyafeti mi? Da. Hepsi bak. Yerel kıyafetler. Çok yakışı. Çok yakışır. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Evet. Ben teşekkür ederim. Bunların ismi ne ma? Suzani mi? Suzani mi? İsmi ne ma? Adı ne bunların? Suzani mi? Adı ne? Югой? Как это? Чапан? Çapan. Çapan. Да. Это их национальная одежда. Одежда, да. Накидка. Rusça yok. Rusça yok. Özbekçe danış. Türkçe. Özbekçe, Türkçe.
Bilmiyorum Türkçe. Çok sağ olun. Türkiye'ye bir el sallayın. Türkiye'ye. Böyle yapın. Merhaba Salam deyin. Türkiye. I love you Kazakhstan. Hocam Registan böyle. Evet, Registan'ı gezdik. Ağzına şimdi. sağlık. Teşekkür ediyorum ben sana çok. Rica ederim. Vallahi. Hoş geldin tekrar. Gerçekten İki. Türkiye'den birilerini görmek benim için çok mutluluk verici. Ben notlarımı almıştım ama bu kadar teferruatlı değildi yani. Estağfurullah, Yani bildiğimiz kadarıyla anlattım. çok ağzına sağlık. Biz hocamla daha beraberiz. Yani 2-3 gün daha beraberiz. 2-3 video daha beraber olacak gibi görünüyor. İnşallah. Şimdilik biz Registan'dan elveda diyelim. Çıkıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki video yine Semerkant'ta olacak. Videoyu beğenip yorum atıp abone olursanız sevinirim. Hocamın Twitter adresi var. Takip etmek isterseniz aha da şuraya koydum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Hocam görüşürüz deyin. Görüşmek üzere. Takip edin, abone olun, beğenin. Bravo.